Herkese yeniden merhabalar. Bugün oldukça kolay ve çıtır çıtır bir mantı tarifi veriyorum. Boşnak mantı tarifi vereceğim. En kolay, en pratik şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoyu dikkatli izlerseniz sevinirim. Ayrıntıları kaçırmasanız aynısını siz de yapabilirsiniz. Ve hemen tarife geçiyorum. Kaseme 2 su bardağı su aldım. 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Ve 4 su bardağı unumu elemiştim. Üçünü suyuma ekliyorum ve bir bardak kadar da kenara ayırdım. Kalan unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Kıvamına göre ilave edeceğim. Önce spatula yardımıyla bir karıştırdıktan sonra spatulamı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada kanalımı büyütmem için bana destek olursanız sevinirim. Abone olup yorum yaparak, beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve hamuruma yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahıma aldım ve tekrar unu tezgahıma döktüm. Birden dökmüyorum hamurumun üzerine. Yavaş yavaş yoğururken unu hamura bulaştırıyorum. Oradan alıyor. Bütün unumu döktüm tezgahıma. Oradan yoğurdukça un hamura bulaşıyor ve bu şekilde yoğuruyorum. Hem sert bir kıvam olmamış oluyor hem de yoğurdukça hamurum güzelleşiyor. Bu mantının püf noktası hamurunun çok güzel olması. Bu şekilde benim yaptığım gibi hamuru yavaş yavaş yoğurarak ve ununu son bir bardak ununu yavaş yavaş ilave ederseniz çok güzel olur. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Yumuşak ve böyle tuttuğunuzda akacak hamuru. O şekilde olacak. Yani yarım kaşık bile fazla un almaması gerekiyor. O kıvamda olması gerekiyor. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak bir hamur. Ve çok iyi dinlenmesi gerekiyor. İlk aşamada yarım saat dinlendiriyoruz. Hamurumu kaseme aldım, üzerine örttüm ve yarım saat dinlendirdim. Yarım saat dinlenen hamurum bakın biraz daha yumuşamış. Elimizi hafif unlayarak hamuru kaseden çıkarıyoruz. Ben 2 eşit parçaya bölüyorum ama siz 4'e de bölebilirsiniz. Eğer ilk defa bu hamuru açacaksanız, bu mantıyı yapacaksanız bu hamuru 4'e bölebilirsiniz. 4 bezeye bölüp aynı aşamaları yapabilirsiniz. Sizin için daha kolay olabilir. Ben masamın büyüklüğüne göre bezeler yaptım. 2 adet beze yaptım. İlk bezemi hafif unlayarak hafif açacağım merdane yardımıyla. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Kolaylıkla açılıyor. Göstermek amacıyla merdane ile gösteriyorum. Şöyle birkaç defa merdane ile açtıktan sonra servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şöyle elime alıyorum. Yağımın hazırlanmasını da gösteriyorum. 200 gram tereyağı var, saf yağ var. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yani tereyağını kaynatıp yoğurdundan arındırdığımız yağ, saf yağ diyoruz. O yağı kullanıyorum. Borcamın altına biraz yağ döktüm. 3 yemek kaşığı kadar yağ döktüm. Bir tane bezemi koydum. Tekrar yağ döktüm. İkinci bezemi koydum. Ve tekrar en üzerine de yağ döktüm. Kamera oraları çekmemiş. Ben çektiğini sanıyordum arkadaşlar. Ve üzerini streçle kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Benim mutfağım sıcak olduğu için yarım saat dinlendiriyorum. Sizin serinse 1 saat bile kalabilir. Kışın 1 saate kadar mutlaka kalmalı. Çünkü kışın daha serin oluyor. Ve hamurum dinlenirken iç harcını hazırlıyorum. Dediğim gibi patatesli yapıyorum. Patatesli ve soğanlı. Yarım kilo soğanımı doğradım. Küçük küçük doğradım. Kavurdum. 1 kilo patatesi haşlayıp ezdim. Soğanların üzerine ekledim. Karabiber, pul biber, biraz tuz ekledikten sonra karıştırıyorum. Bu aşamada baharat istiyorsanız, farklı baharatlar seviyorsanız kimyon veya zerdeçal ekleyebilirsiniz. Ve iyice karıştırıp kenara alıyorum. Tam yarım saat dinlendikten sonra bezelerimi artık açabilirim. Kolaylıkla açılıyor. Göreceksiniz biraz sonra. Bütün püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten şahane yufkalar açabilirsiniz.
Borcamımı kenara aldım ve onun içindeki yağdan alıp masama döküyorum ve bir tane bezemi alıyorum. Bakın beze kendiliğinden yayılıyor, açılıyor. Sizin masaya yapışırsa, açılması zor olursa masanın komplesini yağlayabilirsiniz. Sıvı yağla yağlayın. Daha kolaylıkla açılacaktır. Bakın ben şimdi yakından göstereyim ne kadar kolay açılıyor. Böyle elimi altına aldığım zaman kendiliğinden akıyor. Hafif hafif elimi vuruyorum. Böyle sallıyorum. Yani havalandırarak açıyorum. Şöyle elimi alta koyuyorum. Tırnaklarımızın batmaması gerekiyor. Yırtılırsa açılması zor olur. Ve hafif sallayarak, havalandırarak açıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ucundan tutuyorum. Elimi bir tane altına koyuyorum. Ortaya doğru itiyorum elimi. Oradan dışa doğru bir hafif çekiyorum. Çok ortası çok incelmesine gerek yok. Onu sararken de inceltebiliyoruz. Ben masamın boyutuna göre açıyorum. Kenarlardan da sarkıyor açılan yerleri. Çünkü benim bezeler büyük olduğu için çok büyük oldu. Kameranın çektiği kadar çekebilmiş arkadaşlar. Çok büyük oldu. Şöyle en uç kısımları artık açılmayacak şekilde sadece ucundan tutup hafif hafif çekiyorum ki onlar da incelsinler. Bakın hiç yırtılma olmadı. Gerçekten incecik oldu. Şu ortasını çok inceltmemize gerek yok. Dediğim gibi orayı sararken kendiliğinden incelecek. Böyle çektikçe o incelecek. Şimdi masanın kenarından sarkanları katlıyoruz. Benim masam yuvarlak olmadığı için sadece iki kenarını katlıyorum. Hiç yırtılma da olmadı. Çok da güzel açıldı. İncecik oldu. Yumuşak hamur, dinlenmiş hamur, iyi yoğrulmuş hamur püf noktalarıdır arkadaşlar. Oralara çok dikkat edin. Ve kenarında biraz kalın olanları kenarını mutlaka oraları alıyoruz. Hep böreklerde. Bu çeşit böreklerde ve mantılarda bu kenar kısımlarını alıyoruz. Zaten çektikçe kendiliğinden gelir. Ve hazırladığım iç harcı kenarından katladım yerden diziyorum. Kamerayı çok yüksek koydum ama bu kadar çekebilmiş. Tam görseniz tam masanın boyuna göre kocaman bir yufka arkadaşlar. Şimdi burada daha küçük görünüyor. Ve birkaç yemek kaşığı tekrar kalan yağımdan üzerine döküyorum. Yufkamın üzerine tekrar döküyorum ki daha böyle çıtır olsun bizim böreğimiz. Ve patatesimi dizdim. Şimdi hiç bastırmadan sadece itiyorum. Sadece itip biraz öne arkaya doğru çekiyorum ve itiyorum. Çok bastırmıyoruz. Kesinlikle hiç bastırmıyoruz. Bastırırsak böreğimiz sert olur. Böyle çıtır çıtır olmaz. Pardon, mantımız. Ayrıca bu yufkayla börek de yapabilirsiniz. Çok güzel börek olur. Onu da deneyebilirsiniz. Tam orta kısmından kesik atıyorum, çizik atıyorum oraya. Çünkü çok fazla sararsa çok fazla hamur olur, çok kalın olur. O zaman da mantının bir anlamı kalmaz. Tam ortasından çizik attım. Bir tarafını bu şekilde hepsini sarıyorum. O kadar büyük oldu ki masama sığmadı. Yuvarlak da olmadı. Biraz böyle büzüşebilir. Ondan çekinmeyin. Bir şey olmaz. Onu şekil verirken o büzüşmeler düzeliyor. Dediğim gibi siz küçük küçük bezeler yapabilirsiniz. Ne kadar küçükten başlarsanız o kadar çabuk eliniz alışır. Çünkü böyle büyük başlarsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dağılabilir hamurunuz. İlk başta küçük küçük başlayın. Sonra eliniz alıştıkça benim gibi böyle büyük bezelerle ya da tek parçayla bile yapabilirsiniz masanızın büyüklüğüne göre. Ve yufkamın diğer kısmına da tekrar patates koydum. Aynı şekilde sardım. Tepsimi de aldım. Tepsimi altına hafif yağladım arkadaşlar. Borcamın içindeki yağdan birazcık sürdüm. Ve mantılarımı yapmaya başladım.
Bu aşamada istediğiniz kadar büyük veya küçük yapabilirsiniz. Ben orta kısımda, yani ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yaptım. Bu şekilde yapıyorum. Kıvırıyorum, bir kere çevirip koparıyorum. Kıvırıyorum, bakın bu şekilde kıvırıyorum, bir kere çevirip koparıyorum. Çok büyük olursa çatalla onu kesip yemek zor oluyor. Böyle tek lokmalık şeklinde yapıyorum ben mantıları. Boşnak mantısı bu şekilde daha güzel oluyor. Böyle hafif tutuyorum. Elimle bastırınca boşluk oluşuyor. Boşluktan çeviriyorum ve koparıyorum. Bir kere çevirseniz zaten kendiliğinden kopacaktır. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için rahatlıkla kopuyor. Ve hepsini bu şekilde tepsime hazırladım. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik. Yani açılması, kapanması, hepsi tepsiye dizmem, hepsi yarım saatimi aldı arkadaşlar. Hamurun yapılmasıyla beraber de 1 saati buldu. Ve kalan yağımı da üzerine döküyorum. Üzeri kurumaması için mutlaka bu kalan yağdan üzerine dökün ki çok fazla kurumasın. Bu yağı dökünce çıtır çıtır oluyor. Çok güzel oluyor. İçinde de yağımız vardı. Yufkalarımız da incecik olduğu için şahane oluyor. Ve hemen 180 derecelik fırına attım. Alt üstü iyi pişene kadar pişirdim. Fırınıza göre değişebilir. 20 dakika da sürebilir. 10 dakika da sürebilir. Fırınınızın ayarına göre değişebilir. Ve iyice piştikten sonra şöyle çıtırtığı duyuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten şahane oldu. Şu an hala sıcak. İsterseniz bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Kıyma ve soğanı karıştırıp biraz baharat ekleyip aynı şekilde yapabilirsiniz. Çıtır çıtır nefis bir boşnak böreği hazırladım. Üzerine de isterseniz sarımsaklı yoğurt bu şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz sade yiyebilirsiniz. Bizim Kayseri mantısına göre gerçekten çok kolay. Tarif ve püf noktalarına dikkat ederseniz siz de şahane bir boşnak böreği yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.